Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin evinde kolayca hazırlayabileceği, yapımı oldukça pratik ve de çok lezzetli bir karamelli dondurma tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen tarifimize karamelli sütümüzü hazırlamakla başlayalım. Bunun için 2 silme yemek kaşığı kadar toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alıp ocağımızı önce orta ateşte açalım. Tenceremiz ısınmaya başladıktan sonra ocağın ayarını kısıp şekerin tamamen erimesini bekleyelim. Şeker tamamen eridikten sonra şöyle bir spatula ile hızlıca rengini ve kıvamını kontrol edelim. Bu aşamadan sonra üzerine 1 silme yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı veya margarin ilavesi yapıp yağ tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Karamelimizin rengi bu şekilde olmalı. Daha fazla karartırsanız yani yakarsanız karamelinizden acı bir tat gelebilir. O yüzden mutlaka kontrollü davranın. Şimdi hazır olan karamelimizin üzerine 2 su bardağı kadar süt ilavesi yapıp ısıtmaya başlayalım. Bu aşamada yine ocağınızı orta ateşte açabilirsiniz. Isınmaya başladıkça içerisindeki karamel eriyecektir. Bu aşamada sütü kaynatmanıza gerek yok. Sadece bu şekilde ısınıp içerisindeki karamelin tamamen erimesi yeterli. Şimdi ocağı kapatalım ve öncelikle oda ısısına gelinceye kadar dinlendirelim. Daha sonra ise tamamen soğuması için buzdolabına alalım. Ben geniş bir kabın içerisinde buzlukta dinlendirmeyi yani hızlı bir şekilde soğutmayı tercih ettim. Buz gibi bir soğuk hal aldıktan sonra uygun bir çırpma kabının içerisine 1,5 su bardağı kadar karamelli sütümüzden ekleyelim. Ve hemen karamelli sütümüzün üzerine de 2 poşet toz krem şanti ilave edelim. Bu arada eğer farklı ülkelerde yaşıyorsanız mutlaka krem şantinizin üzerine okuyun. Ne kadar sütle çırpılacağını öğrenin. Daha sonrasında süt ilavesi yapın. Türkiye'de bulunan krem şantiler genellikle 1 su bardağı kadar sütle çırpıldığı için biz o sütten bir tık daha az miktarda süt kullanarak daha koyu bir kıvam almasını sağlıyoruz. Ben hemen mikserle çırpıp istediğim kıvamı aldım. Dilerseniz el çırpıcısıyla da çırpabilirsiniz. Lakin çırpma süresi birazcık daha uzayacaktır. Ve hemen spatula ile de şöyle kıvamını kontrol ediyorum. İstediğim kıvamı aldıysa artık yeterlidir. Bu aşamada eğer isterseniz içerisine fındık, fıstık, ceviz, başka çikolatalar, beyaz çikolata ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Ben sadece 1 çay bardağı kadar bitter damla çikolata ilavesi yapıp karıştırdım. Ve çikolatayla da birlikte güzelce karıştırdıktan sonra artık hazır oldu. Şimdi onu bir kenara alıp hemen geçelim kalıbımızı hazırlamaya. Ben şöyle ayarlanabilir kelepçeli bir kalıp kullandım. Dilerseniz kare bir borcamda kullanabilirsiniz. Öncelikle alt tabanına bisküvilerimizi yerleştirelim. Ben petit beurre sade bisküvi kullandım. Dilerseniz kakaolu olanını veya farklı bisküvileri de kullanabilirsiniz. Bisküvileri tabana yerleştirdikten sonra üzerine hazır olan karışımımızı ekleyip her tarafını güzelce düzleştirelim. Bu arada toplamda 12 adet kadar bisküvi kullandım. Hem altına hem üstüne toplamda 24 adet bisküvi kullanacağız. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tarifimizle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve sonuncu kare bisküvimizi de üzerine yerleştirdikten sonra dondurmamız artık dondurulmaya hazır hale gelmiştir. Şimdi en az 2 saat kadar buzlukta veya derin dondurucuda bekletelim. En fazla 12-15 saat kadar dinlendirirseniz çok daha güzel bir şekilde donmuş olacak. Ben akşamdan hazırlayıp ertesi gün servis etmeyi tercih ettim. Önce altındaki streçi, daha sonra kenarlarındaki kalıbı çıkardım ve hemen dilimleyerek servise hazır hale getiriyorum.
Bu arada tarifimizde hazır krem şanti kullandığımız için hiç de masum bir tarif olmadığını düşünebilirsiniz. Evet, bu konuda sizlere katılıyorum ama kesinlikle hazır dondurmalarla karşılaştırırsak hazır krem şanti kullanmayı tercih edenlerdenim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın. Kesinlikle o karamelin lezzeti, içerisindeki çikolata ve üzerindeki bisküviyle hazırlarını aratmayacak lezzette, hem daha az maliyette nefis dondurmalar oldu. Eminim beğenmişsinizdir ve denemek için sabırsızlanıyorsunuzdur. Mutlaka deneyin derim çünkü oğlum da çok beğendi. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir saklama kabının içerisine alıp buzdolabında dilediğiniz kadar dinlendirebilirsiniz. Ağzını sıkıca güzelce kapatırsınız, kesinlikle bayatlamayacaktır. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.